Günaydınlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bir duayenin ölümüyle açalım eee, programımızı. Reha Muhtar'ı kaybettik. Şimdi zaten bu sinyallerini veriyordu. Sağlık durumu gerçekten kötüye gidiyordu. Çok da yaşlı değil, 59 doğumlu. 66-67 yaşında ama Bodrum'da biliyorsunuz bir kalp krizi geçirdi. Daha önce de eee, kalp krizi geçirmiş. Organ yetmezliği ile ilgili bir sıkıntısı olmuştu ve Acıbadem hastanelerinde tedavi görmüştü. Tam 9 milyonluk faturasını ise Acıbadem hastanelerinin sahibi ödemişti. Hatta Uğur Dündar geçtiğimiz günlerde artık bilmiyorum, bu da işgüzarlık. Yani bunu kimse bilmiyordu. 9 milyon lirasının Acıbadem Hastanesi sahibi tarafından 9 milyon liralık borcun silindiğini kimse bilmiyordu. Uğur Dündar, arkadaşımızın 9 milyonluk borcunu sildiği için bizim Acıbadem'in sahibine teşekkür etmemiz lazım diyerek bunu duyurdu. Ne gerek vardı ki? Kimse bilmezken, alnının akıyla adamcağız tedavi görmüşken, bu bir adamın yaptığı, koskoca bir iş adamının, bir hastaneler zincirinin sahibinin yaptığı bir iyilikken, arkadaşlık kisvesi tırnak içinde adı altında sevgili dostumuza sahip çıkıp da 9 milyonunu miktarına kadar söyleyip nifak doğmadı silen Acıbadem Hastanesi sahibine teşekkür borçluyuz. Git gizliden teşekkür et. Sen adamı niye ölmek üzereyken küçük düşürüyorsun? Dilenci durumuna, fakir durumuna düşürüyorsun. Reha Muhtar yıllarda yaşamış bir adam malumunuz. Ölmeden önce söylediği bir laf vardı. O söylediği lafsa işte her şeyimi elimden aldılar ve en sevdiklerim her şeyimi elimden aldı. Hem mal varlığımı hem kalbimi hem çocuklarımı hem canımı demişti. Ya kardeşim, bu adamcağız yalı. Bak o dönem televizyonculukta yalı vardı. Yalı alınıyordu. Biz şimdi kredi taksidi falan ödüyoruz en ufak bir şey almak için. Hani benim mesleğimi Amerika'da yapsam ve benim kadar çalışsam uçağın falan oluyor. Öyle söyleyeyim. Ulusal kanallarda. Şimdi Reha Muhtar bir kere çok erken bıraktı. 55 yaşında bıraktı bu işi. Neden 55 yaşında bıraktı? Bayağı bir göze battığın zaman, çok ünlü olduğun zaman, bazı iş adamlarıyla özdeşleştiğin zaman artık başka yerde iş bulamıyorsun bu sektörde. Biraz da sivriysen çok zor. Yalı alacak kadar para nasıl kazanmış olabilirsin? Aylık gelirin ne olabilir? Bak bir de Müge Anlı'nın yalısı var biliyorsunuz. Onun da aylık geliri hem çok fazla hem o da 25 yıldır ekranda. Şimdi bu durumdan yalıda oturmaktan, ya boğaza sıfır yalı ne demek yani? Bir Arap şeyleri alıyor, bir Rehamutlar dermiş. Oradan mesela şeyin de yalısı var. Neydi şu erotik filmleri çıkan Ali Kırca. Ali Kırca'nın da yalısı var. Ali Kırca hadi bir seks skandalı yüzünden ekrana veda etmek zorunda kaldı ama Reha Muhtar'ın öyle de bir şey yoktu. Gülşen'le flörtünü saymazsa. Allah rahmet eylesin. Gülşen, Deniz Uğur, Nilüfer, çocuk savaşları, çocuk velayetleri. O da bayağı bir Feyza Altun'la karşı karşıya gelecek kadar magazinin ağzına düştü. Şimdi e, Reha Muhtar mı eşi Deniz Hanım'a yaptı, Deniz Hanım mı eşine yaptı bilemiyorum. Deniz Hanım'ın eşi Feyza, Deniz Hanım'ın avukatı Feyza Altun olunca bir tüylerim kabarıyor açıkçası. Hiçbir şeyden emin olamıyorum. Sonuçta o da baba. Kimin kime ne yaptığı bilinmez, kimin kimin parasını aldığı bilinmez, kimin kimi sömürdüğü bilinmez. Burada benim bildiğim net ve tek ayıp, eğer Türkiye'nin gözünde bir yere gelmiş ki bakın ya muhtar acı var mı acı gibi garip cümlelerle hafızalarımıza kazınsa da Ankara Koleji mezunu. Ankara Koleji dediğimiz yer o zaman franchise veren bir yer değil. Oradan mezun malumunuz. Ankara Koleji o zaman Marif Koleji diye geçen çok ciddi tek şubesi olan Galatasaray, Robert ve Ankara Koleji yani Marif Koleji 3 tane. Yine Atatürk'ün kurduğu bir okul. Arkasından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu. Basın ve yayın bölümünden. Çok ciddi okumuş. Babası da aynı şekilde öyle. Yani eğitimli bir ailenin çok eğitimli bir çocuğu. Bu televizyondaki diğer çapulcu tayfasına benzemiyor. Çapulcu diyorum çünkü ekranda gördüğünüz bir sürü insan hiçbir şey olamadığı için hasbelkader televizyoncu olmuş. Hiçbir altyapıları, eğitimleri, gelişmişlikleri yok. Ağzın burnun düzgün. Ha, iyi ya bir şuradan da bir üniversite yapamadınız. Hadi bakalım dersiniz çıkar.
Şimdi Reha Muhtar 2011'de televizyonu bırakıyor. Henüz 55 yaşına gelmeden, işte 55 yaşlarında filan. Bir erkek için çok erken bir yaş. Yurt dışına baktığında David Letterman'lar, şunlar bunlar. Tam biriktirdiklerini harcayacağı, yani bilgi, tecrübe, tam o yaşlar. Ama Reha Muhtar hem kendi bilgisini hem kendi fiziğini biraz da hora kullanmış durumda. Ekranda hep deniriz onun fincanın içerisinde acaba ne var? Şöyle bir fincanla çıkardı ya hep, böyle kahve içerdi. Kahve olduğundan şüphe edilirdi hep o bardağının içindekinin. Acaba böyle alışkanlıklarım onu erken bitirdi. Yoksa Türkiye'deki klasik ye, çiğne, tükür. Ye, çiğne, tükür. Kalorisini al, vitaminini al, sonra işin bitince püskürt. Ama güzel kazandılar, ama elinde tutamayanlardandı. Gerçi kötü yaşamıyordu. Dediğim gibi ben her yaz görüyordum. İşte Divan Otel, Mavi Suites falan, oralarda denize girip, güzel pahalı yerler oralar, yiyor içiyor filandı. Ama dediğim gibi sık sık düşüyordu, rahatsızlanıyordu. Herkes iyi davranıyordu ona. Asabileşiyordu zaman zaman. Ama inanın çok da böyle sağlıklı düşünür gibi bir hali yoktu. Her gidip AVM hayranınızız diyene ah çocuklarım diyordu yani. Hani biraz da o ruhen de çökmüştü. Hani göbeği açılmış, işte ay son hali diye abuk subuk bir fotoğrafını verdi herkes. Ben gerçek durumunu bildiğim için vermedim. Çünkü hiçbir hastanın öyle gözükmesiyle alay edilemez abi. Adam farkında değil nasıl gözüktüğünü. Uyuyakalmış, bir sürü kalp şeker problemi var. Ve göbeği var, açılmış iki düğmesi. Alay mı edelim yani? Alay mı edelim? Şimdi Reha Muhtar'ın eğitimi acayip iyi. Ekranda biraz bakın, dikkat edin. Ekrana şov haberi getiren kişidir. Haber demiyor bak. Şov haber. Yani haberin şovu. Hani o wow wow wow. Dıngırı dıngırı dıngırı. Bu sesler, bu flash flash flash. Son dakika, ding dong falan. Hatta Show TV halen o tarz haber verir. Gözüne uyucu, flash, daha böyle popüler, daha kısa, daha akılda kalıcı, daha zoink zoink falan şeklinde haber verir. Daha böyle kısa hap gibi haberler verir. Daha B, yani bir gazetenin üçüncü sayfası tarzında haber verir. Oturup hani 10 saat siyaset anlatmaz. Süleyman Demirel devrinde mesela biz bunların hepsini gördük. TRT'de tabii devlete bağlı ya. İlk 8 dakika Süleyman Demirel haberi vermek mecburiymiş. Başbakan mecbur tutmuş abi, 8 dakika demiş. Her gün benim haberimle açacaksın. Yani bu adamın özel hayatı evet bizi de ilgilendirmez. Kendine zarar vermiş mi? Vermiş. Ruhun yıpranması vücudu ve bedeni yıpratır mı? Deli gibi yıpratır. O yüzden işte öz şefkat, öz saygı, öz sevgi, bunlar bazen özgüvenden daha değerlidir. Reha Muhtar'a yazık oldu. Ekranda şovmeni oynadı ama özünde son derece bilinçli ve kültürlü bir adamdı. Yani kaç kişinin babası öğretim görevlisi? Kaç kişi Ankara Marif Koleji, o arkasından Siyasal Bilgiler Fakültesi bitirip de televizyoncu olmuş? Yani Reha Muhtar özel bir adamdı. Önce Atina muhabiriydi, hatırlarsınız. İşte şu anda maalesef içini bilmediğimiz halde ki içi iyidir. Aslında yumuşak kalpli bir adamdır. Zaten yumuşak kalpli ve iyi kalpli olmasa 55 yaşında televizyonu bırakmak zorunda kalmazdı. Diğer kaşarotlar gibi bir şekilde gemisini yürütürdü. Ben tekrar Uğur Dündar'ın kibrini buradan kınıyorum. Her zaman kibirli olmuştur zaten. Buradan tekrar kibrini kınıyorum. Ne demek kardeşim, ölmek üzere olan adamın 9 milyon borcunu hastane sahibi ödedi. Bunu de bak. Bunu açık açık de. Reha Muhtar'ı rezil etmek amaçlı de. Rengini bilelim Uğur Dündar. Ama öyle bir yapıyorsun ki şu işi sen. Çok teşekkür etmeliyiz hastanenin sahibine. Ne yapıyorsun? Hem ayranın dökülmesin pozları. Uğur Dündar'a da baksan yaşına yakışıyor mu ya? Bir meslektaşının bir yerden aldığı bir yardımı böyle açık etmek senin yaşına yakışıyor mu Uğur Dündar? Yani senin hakkında bugüne kadar birçok şey duyduk. Çalışma yöntemlerinin, o gezdirdiğin koca çantayla ilgili, yanında şirket gezilerinde götürdüğün dosyalarla ilgili de. Yani bir insanın satışı bu kadar olamaz ya. Reha Muhtar'dan nefret edip küçük düşürmek, parasız öldü, bak sürünüyor demek istiyorsan bunu de. Açık açık de, sürünüyor.
9 milyonunu bile hastanenin sahibi ödemiş. Görüyor musun Acıbademleri? Böyle de. Ama çıkıp da Hacıbadem Hastanesi'nin sahibine Reha Muhtar'ın 9 milyon tırnak içinde altını 3 kere çizerek özellikle parayı da söylüyor, tamam mı? Lirasını sildiği için bizim teşekkür etmemize. Git et. Meşhurdur senin iş adamlarıyla samimi ilişkilerin. Git et. Niye adamı rezil ediyorsun Türkiye'nin gözü önünde? Biz onu yalılarda oturan, güzel tatil yapan, işte erken emekli olmuş bir adam olarak hatırlayalım, bırak. Herkesin muhtaçlıklarını açmak mı lazım illa? Ve böyle iki yüzlüce. Bir de böyle iki yüzlüce ya. Hurdundan ne demiş? 1500. kez söyleyeyim Necla'cığım. Muhtarın 9 milyon liralık hastane borcunu üstlenen Acıbadem Hastaneleri sahibine bizim bir medyacı olarak teşekkür etmemiz gerekiyor demiş. Teşekkür etmek adı altında Reha Muhtar 9 milyona muhtacı yapıştırmış, yani anladınız mı? Hani direkt değil ama böyle dolayı, ne kadar zekice ya. Bunu yiyenler de vardır. Uğur Dündar ne kadar kibar bir adam. Ne güzel düşünmüş, bak teşekkür et. Hayır abi, orada laf sokuyor aslında. Aslında ifşa ediyor Reha Muhtar'ın yardım aldığını. Yoksa teşekkür etmek isteyen adam gider, pat diye teşekkürünü eder. Böyle de rezil etmez kimseyi. Ha, rezil mi edecek? Kini mi var? O zaman da çıkar 9 milyona muhtaç öldü der, bitirir. Biraz delikanlılık bence çok gerekli bir şey bu basın dünyasında. Zaten var ya, yani Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar'ın kavga ettiği bir sol kanal düşünün. Bir sol görüş düşünün. Bir de yemin ediyorum, nerede beyaz yakalı, nerede böyle kendini bir şey sanan iki mürekkep yalamış insan, orada bir idrar yarışı ve bir kıskançlık ve o yüzden Türkiye solu bugüne kadar bir yere gelememiştir. Çünkü kenetlenmeyi bilmezler. Kişisel kompleksleri ve yarışları yüzünden, tamam mı? Bir kenetlenip birlik olalım. Her türlü kusurumuzla biz birbirimizi affedip dışarıya açık vermeden şöyle yürüyelim diyemezler. O yüzden de işte biri alır güvercin uçurmaya çalışır Kılıçdaroğlu CHP binasından. Diğeri gider sokakta miting yapar. CHP'de budur, solda budur. Bizim geleceğimizde yediniz arkadaş, başka da bir şey diyemem yani. Mehmet Aslan Tuğ da aynı, evet, o da yanar döner. Delikanlı olun biraz ya. Kadir delikanlı demişken, Kadir Ezildi yağlarını aldırmış. 5 kilo yağdan zayıflamış. Karısı da ona bakıyor efendim. Söylesen. Evet bak ne güzel. 5 kilo verdim diyor. İştahın açıldı. Can boğazdan geliyor demişler. İyisin. Şükür iyiyim. Hiç. 4 tane sorun taklar. 4 daha takacaklarmış. Ama hem arkadaşım hem canım karım sabahtan beri pervane oldular. Allah razı olsun. Dönüşümlü o yüzden. Evet. Tanrı diyor ki hadi performansı doğumunda bekliyorum. Ay, bir şey diyeyim. Sürekli FMF sancısı çekiyordum ya. Dedim ki belki bundan kurtulurum. İnşallah. İnşallah. Abi ayran bile kuru kuru gitmiyor. Şeyden ya, can boğazdan gelir diyor. Orada o kadar narkoz yemiş, genel anestezi almış, yağlarını çektirmiş. O yağ çekme ameliyatında mesela ölüm belgesi imzalatıyorlar. Çünkü o bir yağ pıhtısının emboli atma tehlikesi var beyne veya ciğere. Çok basit bir ameliyat gibi gözükse de her ameliyat gibi çok riskli. Arkasından çubuk kraker, karbonhidrata boğup kendini can boğazdan gelir diyor. Kadir'cim, önce mentalitemizi değiştiriyoruz kilo vermek istiyorsak. Bak ben niye kilo vermeye çalışmıyorum? Çünkü mentalitemi değiştiremiyorum. Sen eğer ameliyattan çıkıp karbonhidratı yapıştırıp can boğazdan gelir diyorsan, o 5 kiloyu almak ortalama 15 gün sürer, yani söyleyeyim. Çok zor bir şey değil. Türkiye o kadar garip bir ülke ki burada bir tane bir tane insan şöyle bir yorum yapmış. Seda Hanımcığım, belki de bir önceden sürtüşme vardır Rehan Muhtar'la arasında. Onun kiniyle davran. Leyla, insanlık zaten sürtüşmeye rağmen insan kalabilmektir. Şimdi durup dururken sürtüşmediğim bir insana ben böyle bir şey yapmam. Zaten insan olmak, hiç ortada bir şey yokken çemkirmemek değil, ortada bir şey varken kendini tutup üslubunu koruyabilmektir. Bunu unutma canım. Sana kalsak yani her sürtüştüğüne yapıştır, değil mi? Aç kıçını.
Her sürtüştüğüne çirkefleş. Böyle bir dünya var mı? Nasıl bir dünya bakışınız var sizin? Nerede yaşıyorsunuz? Maalesef bu ülkede işte bu var. Yani diyor ki kadın bana, buradaki izleyicim. Yani böyle davranıyor. Belki sürtüşmüşlerdi. Belli ki sürttürmüşler. Belli yani, o da zaten asalet sürtüşmelere rağmen düzgün kalabilmekte. Yoksa durup dururken birini böyle rezil etmekte değil. Nasıl bakış açıları bunlar abi? Nereye yayın yapıyoruz biz ya? Hakikaten ya. Şaşırıyorum bazen kendime de ya. Yemin ediyorum slow living yapacağım. Açacağım radyoyu, televizyonu. 15 dakikada bir kek pişireceğim. 20 dakika bir çiçek sulayacağım, tamam mı? Ona pijamalarımı giyip, terliklerimi giyip diş fırçalayacağım lavaboda. Sessiz, alt yazılı. Daha da çok para kazanırım. Tamam mı? Kendimi anlatmaya da çalışmam. Hiç olmazsa kendim gibi düşünen insan da aramaktan kurtulurum. Yaptığım emekler de boşa gitmez, anasını satayım ya. Ya inanamıyorum düzleme şuradaki. Şimdi buyurun. Altın gözünüz kaşınız görünmüyor falan diye. Şimdi size botoksumu gösteriyorum. Bakın bakalım. Hiç hayatınızda böyle bir botoks gördünüz mü? Siz herhalde bu yaşta bir kadının bu kadar fresh görünmesine alışık değilsiniz. Mutluyum. Fresh gözükmüyor Nesrin Cevatzade. Hani ona demişler botoksların azam. Donuk görünüyor. O yüzden botokslu diyorlar. Robocop gibi görünüyor ve nazal konuşuyor. Yani mutluyum. Siz bu yaşta bir kadının bu kadar şey gördüğünü gördünüz mü? Mutluyum. Nazal konuşma, yani burnunda et varmış gibi konuştuğu için ve konuşurken e, donuk suratlı olduğu için ona bu yorum geliyor. Bak nasıl donuk. Neslihan'ın botokslarınızı azaltın. Gözünüz kaşınız görünmüyor falan diye. Şimdi size botoksumu gösteriyorum. Bakın. Çünkü gözleri konuşmuyor kadının konuşurken. Oyuncu olmasına rağmen gözler konuşmuyor. O yüzden botokslu sanılıyor. Botoksludur tabii. Botoks yapmayan oyuncu mu var? Oyuncu botoksu diye hatta değişik bir botoks tipi de var. Yani oyuncu botoksu bak bu kadar olur. Botoks bunu yapabilir botoksluyken. Zaten botoks ince çizgileri açar. Ana damarları değil, ana arterleri açacak değil yani. Durduğun zaman düzse botokslusundur. Hareket ettirebiliyorsun artık yeni botoks tiplerinde. Buna da oyuncu botoksu deniyor. Donuk ifadeli bir kadın olduğu için ve gözleriyle konuşamadığı için. Yani bak, gözler aynı donuk. İnsanın ve ses de donuk. Robocop gibi geliyor. Böyle nazal konuştuğu için sesi öyle geliyor. İnsanın gözleri konuşur, bakar, güler, mimik yapar falan. Göz önemlidir. Burada sıkıntı gözde. O yüzden de daha bana da donuk gelen bir kadındır o. Şimdi efendim bir başka haber verelim. Şimdi Kaya Çilingiroğlu ile ilgili olsun. Bu üçüncü eşi yolda ama bir psikologla beraber, biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Hayatımda en nefret ettiğim şey, bir kadın bir erkekle, bir erkek bir kadınla evlenmeyecekse dahi insanların ortasında hiç evlenmeyi düşünmüyorum canım benim deyip küçük düşürmemeli. Bu birinin yanına asistan girip hep asistan kalacaksın. 30 senede çalışsak hep asistansın, hiç ilerleyemeyeceksin demek gibi bir şey. Oysa ki ilişki ilerlerse var olur. Tıpkı köpek balığı durursa nasıl ölür? Bisiklette nasıl dururken dengede duramazsın? İlişki de yürüyerek, daha ileri doğru giderek dengede duran bir şeydir. Kalp atışı gibidir. Dum dum, dum dum, iner çıkar ama ileriye doğru gider. Mal gibi otur böyle 30 sene oturuyoruz. Nesiniz siz? Eş, partneriz biz. Öyle bir durumda yok. Şimdi benim size söylemek istediğim şey burada. Bir kadınla toplum içinde hiç evlenmeyi düşünmesen dahi sorulduğu zaman sana, kadınlar hiç evlilik meraklısı değil bu arada yani. Kadın evlenmek istemiyor olabilir hatta. Ne yapsın kadın? Psikologsa, parası pulu varsa Kaya Çilingiroğlu, değil mi? Bir kere ilk eşi alacak. İlk eş üstüne zimmetle. İkinci eşiyle bayram ziyaretine bile her yerde beliren bir ilk eşi var. Ondan sonra ikinci eşi, çoluğu, çocuğu, işte bütün Kaya Çilingiroğlu, Kaya Çilingiroğlu'nun burnu, bütün bunlarla gayet kalabalıklar zaten. Bir de üzerine üstlük evlenme işi var. Burada sorulduğu zaman toplumda şöyle dersin. Kısmet neden olmasın? Bak bu kadar basit arkadaş.
Sana gün, tarih ve davetiye ver demiyor oradaki basın mensubu. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Kısmet neden olmasın? De kadını onore et. Allah'ım sanki matah bir erkekmiş. Dünya jönüymüş. Dünya zenginiymiş. Dünya işte kralıymış gibi şu konuşmaya bak Roma padişahı. Klasik magazin sorusu. Devam ediyor. 2 sene oldu zaten. Bu sene bir anlı şanlı düğün yakışır mı abi sana? Vallahi, Yenge biraz şey yaptı. vallahi bu ekonomik şartlarda zor gibi ya. Neden abi? Ya bir düğün yapmak kaç para biliyor musun? 3 milyondan başlıyormuş minimum. Önce 3 milyonu bulmamız lazım. 3 milyonu bulursak evleniyor muyuz? 3 milyonu bulursan bakarız, düşünürüz. Yenge hanım ne diyor bakalım? Kısmet. Ya siz günde 500 bin lira merkezde para harcıyorsunuz Allah aşkına. Ne 3 milyon geyi yapıyorsun. Burada yenge bak kısmet dedi. Yenge gibi kısmet neden olmasın desene. Kadın orada bekar, Kaya Çingiroğlu belli ki bir şey sanıyor. Psikolog ama zevkleri değişik bir hanımın da zaten. Hani anlayamadım yani niye böyle beğenileri var. Bence bir öz şefkat, öz sevgi ve kendisiyle bağ kurma seansları kendi kendine verirse o zaman belki şu durumu analiz edebilir. Benim yanımda böyle 3 milyon para geyiği yapsaydı adam, ya kardeşim madem o kadar züğürtsün benimle ne işi var? Hadi der giderdim yani. Hani züğürt olduğundan da değil o rezil olsun diye. Burada ne yapıyorsun ha? Bırak kısmet de neden olmasın de inşallah hayırlısı bir şey. Yuvarlak laf mı yok ya? Burada minimo. Ha, evlendiklerine bak zaten. Bir tane hiç olmazsa doğru düzgün bir şey bulmuşsun. Onun da kalbini kırma. Neyse psikolog hem lazım olur. Sülalene, eski eşlerine falan. Neyse efendim devam edelim. Dün Acun Ilıcalı'nın bir diğer kızı Zeynep Hanım'dan olan konuşmasıyla eleştirilmişti hatırlayacaksınız. Verelim. Normalde bayağıdır çok büyük isimler gelmiyor Türkiye'ye. Yani, o yüzden, yani güzel bir iş. Dün Kanye, bugün Travis. Dün gittiniz mi? Gittik. Şimdi çok eleştirdi. Neden böyle konuşuyor? Yok işte Melisa'ya mı özeniyor? O mu bu mu şu mu? Annesi Zeynep Hanım'dan bir açıklama geldi. Çok güzel bir şey. Ne güzel bir şey biliyor musunuz? Ben bunu Defne Samyeli'de de sevmiştim aslında. Kızları ne olursa olsun ne yaparlarsa yapsınlar. Arkalarında duran anneleri olması çok güzel bir şey. Beşer şaşar arkadaş, tamam mı? Yani kızın da kolay bir şey yaşamıyor. Babası Acun Ilıcalı yani. Bu kız şöyle konuştu, böyle konuştu demek yerine annesi gibi her şartta arkandayım mesajını vermek. Kızları için de Defne Samyeli o mesajı vermişti. Ve arkanda bir ebeveynin olduğunu hissetmek bence müthiş bir şey. Diploman kadar karakterinle de gurur duyuyorum demiş. Bir anne olarak en büyük mutluluğum başarılı bir genç kadın yetiştirmekten çok iyi kalpli bir insan yetiştirmiş olmak. Seni alkışların olduğu günlerde de kimsenin görmediği zamanlarda da izledim. Çok çalıştın, çok emek verdin. Düştün, kalktın ama her zaman gülümsemeyi, iyi kalmayı ve kalbinin sesini dinlemeyi seçtin. Tabii annesinin de Acun Ilıcalı'yı boşamadığı o 8 yıl süresince babanın 2 evi vardı düşün. Seni en iyi tanıyanlar ne kadar mütevazı, çalışkan, nazik ve çevresindeki insanları mutlu etmeye çalışan biri olduğunu bilir. Başarılarınla elbette gurur duyuyorum ama en çok kalbinin güzelliğiyle gurur duyuyorum. Çocukları zaten bu sıkıntılı hayatlara atan sizlersiniz. Ben mesela Zeynep Hanım olsam ne kadar bir para pazarlığı var aralarında ya da Şeyma ile ne kadar evlenmemesini istesem de çünkü bayağı uğraştı o dönem Şeyma ile olamasın diye. Evlatlarımın babasının başka bir kadının evinde uyuyup başka kadının çocuğunu severek o da kendi çocuğu ama öyle bir anlam karmaşasıyla büyümesini istemezdim doğrusu. Bugün Loyola Marymount University School of Film and Television'dan mezun olup hayatında yeni bir sayfa açarken diploman kadar karakterinle de gurur duyuyorum. İyi ki benim kızımsın. Hayatının bundan sonraki döneminde de ışığın, iyiliğinle emeğin yolunu aydınlatsın. Yolun açık, şansın bol, kalbin hep ışık dolu olsun. Bunlar bir annenin söyleyebileceği müthiş şeyler, çok güzel şeyler. Çocukların ayarını bozun, ondan sonra da söyleyin güzel kardeşler. Ne yapalım? Ana babayı da çocuk seçemiyor. Yapacak bir şey yok.
Ne akrabalarımızı ne ana babamızı biz seçmedik. Ama dostlarımızı biz seçiyoruz şu hayatta. Akrabalarımı Tanrı yarattı ama dostlarımı ben seçtim demiş ünlü düşünür. O yüzden dostlarınızı seçebileceğiniz bir ortam sunuyorum sizlere. Ayon Kulübü. Sonsuzluk demek, çember demek, dostluk demek, ömür demek. Yunan mitolojisinde. Burada beni seviyorsanız, yani benim gibi düşünen insanları, böyle konuşmalar yapmak istiyorsanız, bir şey öğrenmeden uyumamak istiyorsanız, akşamları yalnızsanız, kendi çevrenizin sıkıcı muhabbetinden sıkıldıysanız, 30 günün 30'unda da güzel Zoom toplantıları ve bazı büyük şehirlerdeki küçük ayonlarla, fiziksel buluşmalarla, kültür, sanat, eğitim, kişisel gelişim, psikoloji, sosyoloji, felsefe, kitap kulübü, aklınıza ne geliyorsa, doğru beslenme, sağlık, hepsi bizim grupta efendim. Buradan başvurabilirsiniz ya da daha hızlı jet gibi başvurmak için yukarıda bir telefon numarası var, oraya yazabilirsiniz. Sizleri, bu arada mutluluk kampımız var. Meşhur mutluluk kampım başladı. Bu son mutluluk kampı çok iyi fiyatla. Çünkü okulların tam kapanma haftası. Ondan sonra Alaçatı'da fiyatlar 1000 katına çıkacak bunun. 18'i Perşembe günü, 18, 19, 20, 21. 3 gece 4 gün, hem de benim yaş günüm, birlikte kutlarız. Beklerim mutluluk kampının ilkine. Perşembe giriş, pazar çıkış, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çay, kahve, dersler, meditasyonlar, hocalarımız gelecek dahil. Sizleri seviyorum. Tabii ben de 7/24 oradayım. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah görüşüp tanışmak dileğiyle. Hoşçakalın.